Bugünkü dersimizde diyotu yalnızca iki uçlu bir devre elemanı olarak değil, malzeme biliminin doğrudan devre davranışına dönüştüğü bir yapı olarak ele alacağız. Slaytta gördüğünüz paket çizimleri pratikte karşılaşacağımız farklı diyot kılıflarını gösteriyor. Bazıları küçük sinyal devreleri için, bazıları güç doğrultma için, bazıları yüzeye montaj için tasarlanmıştır. Fakat hepsinin arkasında aynı temel fikir vardır. P tipi ve N tipi yarı iletken bölgelerin birleşmesiyle oluşan p-n jonksiyonu. Dersin sonunda bir diyot sembolüne baktığınızda sadece anot ve katodu ayırt etmenizi değil, aynı zamanda o sembolün arkasındaki taşıyıcı hareketini, fakirleşmiş bölgeyi, ileri ve ters kutuplamadaki fiziksel davranışı ve temel uygulamaları açıklayabilmenizi hedefliyoruz. Ayrıca doğrultma, filtreleme, kırpma, kenetleme, zener regülasyonu ve özel diyot türleriyle bağlantı kuracağız. Bu nedenle dersin merkez sorusu şudur. Diyot, neden akımı bir yönde geçirir, diğer yönde büyük ölçüde engeller? Şimdi dersin kazanımlarını netleştirelim. Bu slaytta dersin hedeflerini öğrencilerle netleştiriyoruz. Bu ders sadece diyot sembolünü ezberlemek ya da birkaç devre formülünü kullanmak için değil, malzeme yapısından devre davranışına uzanan bağlantıyı kurmak için tasarlandı. Önce yarı iletken malzemenin neden özel olduğunu göreceğiz. Ardından katkılama ile E tipi ve P tipi bölgelerin nasıl oluştuğunu, bu iki bölge birleştiğinde fakirleşmiş bölgenin neden ortaya çıktığını konuşacağız. Bu temel kurulduktan sonra ileri kutuplama, ters kutuplama ve kırılma bölgesi çok daha anlaşılır hale gelecek. Matematik seviyemiz düşük olacak. Formülleri kullanacağız ama asıl odak formülün fiziksel anlamı olacak. Slide'ın sağındaki küçük akışta gördüğünüz gibi bir güç kaynağındaki zincir de diyotun temel işlevini açıkça gösteriyor. E ise giriş doğrultucudan geçiyor, filtre ile yumuşuyor, regülatör ile kararlı hale geliyor ve en sonunda yüke veriliyor. Ders boyunca her uygulamayı bu malzeme devre bağlantısıyla okuyacağız. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Bir diyot devrede neden bu kadar önemlidir? Dersin ana çerçevesi bu slaytta özetleniyor. En solda atomik yapı var. Yani elektronların hangi enerji seviyelerinde bulunduğu ve dış yörüngedeki valans elektronlarının malzemeye ne tür bir iletkenlik kazandırdığı. Sonra yarı iletken kavramına geçiyoruz. Yarı iletkenin değeri, iletkenliğinin üretim sırasında ve çalışma sırasında kontrol edilebilmesidir. Bu kontrolün en önemli araçlarından biri katkılamadır. Katkılama ile N tipi ve P tipi bölgeler oluşur. Bu iki bölge birleştiğinde p-n jonksiyonu ortaya çıkar. İşte diyotun kalbi burasıdır. Fakirleşmiş bölge ve bariyer potansiyeli, diyotun akımı hangi yönde geçireceğini belirler. Sonrasında bu fiziksel davranış devre diline çevrilir. Karakteristik eğri, pratik eşik gerilimi, seri diyot analizi ve yük hattı. En sonunda da uygulamalara ulaşırız. Doğrultucular, filtreler, kırpıcılar, kenetleyiciler, zener regülatörleri ve özel diyotlar. Aynı malzeme yapısı hem güç kaynağında hem ledde hem de koruma devresinde nasıl görev alabiliyor? Cevabı adım adım kuracağız. Önce malzeme sınıflandırmasıyla başlayalım. Bu slaytta malzemeleri iletkenlik açısından 3 temel grupta görüyoruz. İletkenler, yalıtkanlar ve yarı iletkenler. Soldaki enerji band diyagramı çok önemli. İletkenlerde valans bandı ile iletim bandı ya üst üste gelir ya da aralarındaki enerji farkı çok küçüktür. Bu yüzden elektronlar kolayca hareket edebilir. Yalıtkanlarda ise bant aralığı büyüktür. Elektronların iletim bandına çıkması için çok daha fazla enerji gerekir. Bu nedenle normal koşullarda akım geçişi zayıftır. Yarı iletkenlerde ise durum ara bölgededir. Silisyum gibi bir malzeme tek başına mükemmel iletken değildir. Ama doğru şekilde katkılanırsa ve uygun gerilim uygulanırsa kontrollü biçimde akım taşıyabilir. Bu kontrol edilebilirlik elektronik devrelerin temelidir. Silisyumun 4 valans elektronu vardır. Bu, kovalent bağlar kurmasını ve kristal yapı oluşturmasını sağlar. Şimdi burada kritik soru şu. Saf silisyumu sadece kendi halinde bırakırsak neden yeterince işlevsel olmaz? Çünkü taşıyıcı sayısı sınırlıdır. Bu nedenle bir sonraki adımda katkılama kavramına geçeceğiz. Burada saf silisyum, kristal yapısına ve katkılamanın etkisine bakıyoruz. Soldaki görselde silisyum atomlarının kovalent bağlarla düzenli bir örgü oluşturduğunu görüyoruz. Her silisyum atomu 4 valans elektronu ile komşularına bağlanır. Bu yapı düzenlidir fakat saf halde taşıyıcı yoğunluğu çok düşüktür. Yani elektronik devre elemanı olarak güçlü bir işlev üretmek için yeterince kontrollü değildir. Sağdaki iki görsel katkılamayı gösteriyor. 5 valans elektronlu bir donör atomu, örneğin antimon ya da fosfor, kristale eklendiğinde fazladan bir elektron sağlar. Bu elektron kolayca iletime katılabilir. Bu durumda N tipi yarı iletken elde edilir.
3 valans elektronlu bir akseptör atomu, örneğin bor, yapıya eklendiğinde bir elektron eksikliği yani oyuk oluşturur. Bu durumda P tipi yarı iletken oluşur. Burada elektron ve oyuk kavramlarını sadece teorik işaretler gibi düşünmeyelim. Devre akımının yönü ve diyotun davranışı bu taşıyıcıların hareketiyle açıklanır. Şimdi N tipi ve P tipi bölgeleri yan yana getirip Payne jonksiyonunun nasıl oluştuğuna bakalım. Bu slaytta N tipi ve P tipi malzemeyi birbirinden ayıran temel taşıyıcıları görüyoruz. N tipi malzemede çoğunluk taşıyıcıları elektronlardır. Donör katkı atomları elektron verdikten sonra pozitif iyon gibi davranır, fakat bu iyonlar kristal örgü içinde sabittir. Devre akımı gibi hareket etmezler. P tipi malzemede ise çoğunluk taşıyıcıları oyuklardır. Akseptör atomları elektron kabul ettikten sonra negatif iyon karakteri taşır ve yine sabit kalır. Burada öğrencilerin sık karıştırdığı nokta şu: hareket eden şey çoğunlukla serbest elektronlar ve oyuklardır. Katkı atomlarının iyonlaşmış halleri ise elektrik alanının oluşumunda rol oynar ama devre boyunca akıp gitmez. Azınlık taşıyıcıları da tamamen yok değildir. N tipi malzemede az sayıda oyuk, P tipi malzemede az sayıda elektron bulunur. Ters kutuplamada gördüğümüz küçük sızıntı akımı ve kırılma bölgesine giden süreçte bu azınlık taşıyıcılarının rolü vardır. Şimdi iki ayrı malzeme bölgesini birleştirdiğimizde ne olduğuna, yani PN jonksiyonunun oluşumuna geçiyoruz. Şimdi diyotun kalbine geldik. PN jonksiyonu. Slade'in solunda basitleştirilmiş bir P bölgesi, N bölgesi ve aradaki fakirleşmiş bölgeyi görüyoruz. Sağdaki kaynak görselde de taşıyıcıların jonksiyon çevresindeki hareketi gösteriliyor. N tipi bölgede elektron yoğunluğu yüksektir, P tipi bölgede ise oyuk yoğunluğu yüksektir. Bu iki bölge temas ettiğinde elektronlar P tarafına, oyuklar N tarafına doğru yayılma eğilimi gösterir. Buna difüzyon diyoruz. Elektron ve oyuklar sınırda karşılaştıklarında birleşir. Yani birbirlerini yok eder gibi düşünebiliriz. Fakat birleşmeden sonra bölgede geriye hareketli taşıyıcılar değil, sabit iyonlaşmış katkı atomları kalır. Bu yüzden arada hareketli taşıyıcıların azaldığı bir bölge oluşur. Fakirleşmiş bölge. Fakirleşmiş denmesinin nedeni taşıyıcı bakımından fakir olmasıdır. Bu bölgedeki sabit yükler bir elektrik alan ve bariyer potansiyeli oluşturur. Bu bariyer daha fazla taşıyıcının kendiliğinden geçmesini engeller ve denge kurulur. Diyotun tek yönlü davranışını anlamak için bu bariyeri akılda tutmak zorundayız. Şimdi bu bariyerin enerji bandı açısından nasıl göründüğüne bakalım. Bu slate, p-n jonksiyonunu enerji bandı açısından düşünmemize yardım ediyor. Enerji bandlarını okumak başlangıçta soyut gelebilir ama bize şu temel fikri verir. Taşıyıcıların geçebilmesi için aşması gereken bir enerji bariyeri vardır. Harici bir gerilim uygulanmadığında sistem dengeye gelir. Bir tarafta konsantrasyon farkından kaynaklanan difüzyon eğilimi vardır. Diğer tarafta fakirleşmiş bölgedeki sabit iyonların oluşturduğu elektrik alanının neden olduğu sürüklenme, yani drift etkisi vardır. Denge durumunda bu iki etki birbirini dengeler ve net akım sıfıra yakın olur. Şimdi önemli nokta şu: dışarıdan gerilim uyguladığımızda bu bariyer sabit kalmaz. Gerilimin yönüne bağlı olarak ya bariyer azalır ve taşıyıcılar jonksiyonu geçebilir ya da bariyer büyür ve taşıyıcıların geçmesi daha da zorlaşır. Bu nedenle ileri kutuplama ve ters kutuplama devre seviyesinde basit gibi görünse de aslında malzeme içindeki enerji bariyerini değiştiren fiziksel bir işlemdir. Şimdi önce ileri kutuplama durumunu ayrıntılı inceleyelim. İleri kutuplamada P tipi tarafı kaynağın pozitif ucuna, N tipi tarafı ise negatif ucuna bağlarız. Slade'in solundaki çizimde taşıyıcıların jonksiyona doğru itildiğini görüyorsunuz. P tarafındaki oyuklar ve N tarafındaki elektronlar dış kaynak tarafından birleşme bölgesine doğru hareket ettirilir. Bunun sonucunda fakirleşmiş bölge daralır ve bariyer potansiyeli azalır. Sağdaki kaynak görsel de aynı fikri devre bağlantısı ve taşıyıcı hareketiyle gösteriyor. Burada diyot açıldı dediğimizde gerçekte olan şey bir mekanik anahtarın kapanması değildir. Olan şey taşıyıcıların bariyeri aşabilecek kadar enerji kazanması ve jonksiyon üzerinden enjeksiyonun başlamasıdır. Silisyum diyotlar için pratik devre analizinde genellikle yaklaşık 0,7 voltluk ileri gerilim kabul ederiz. Bu değer kesin bir fizik sabiti değildir. Akıma, sıcaklığa ve diyot tipine bağlıdır. Ama başlangıç devre analizinde çok kullanışlıdır. İleri yönde gerilimi biraz artırdığımızda akım neden doğrusal değil de hızlı şekilde büyür? Bu sorunun cevabı karakteristik eğride netleşecek. Önce ters kutuplamayı görelim. Ters kutuplamada bağlantı yönü değişir. P tipi taraf kaynağın negatif ucuna, N tipi taraf pozitif ucuna bağlanır. Sol taraftaki çizim taşıyıcıların jonksiyondan uzaklaştırıldığını gösteriyor.
Oyuklar negatif uç tarafından çekilir, elektronlar pozitif uç tarafından çekilir. Bunun sonucu fakirleşmiş bölgenin genişlemesidir. Sağdaki görsel de bu genişleyen bölgeyi ve ters yöndeki küçük akımı gösteriyor. İdeal modelde diyot ters yönde hiç akım geçirmiyor gibi düşünülür. Fakat gerçek dünyada bu tam doğru değildir. Azınlık taşıyıcıları ve sıcaklık etkisi nedeniyle küçük bir sızıntı akımı oluşur. Bu sızıntı genellikle ihmal edilecek kadar küçük olabilir. Ama hassas ölçüm devrelerinde yüksek sıcaklıkta veya yüksek gerilimlerde önem kazanır. Ayrıca ters gerilim yeterince büyürse diyot kırılma bölgesine girer. Normal doğrultucu diyotlarda bu durum istenmez. Zener diyotlarda ise kontrollü olarak kullanılır. Peki ters yönde akım bu kadar küçükken ileri yönde akım neden bir anda büyüyor? Bunu diyotun akım gerilim karakteristiğinde birlikte okuyacağız. Bu slaytta diyotun akım gerilim karakteristiğini görüyoruz. Soldaki eğri bize çok önemli bir mesaj veriyor. Diyot doğrusal bir eleman değildir. Dirençte akım gerilimle yaklaşık doğrusal artar. Diyotta ise ileri yönde belirli bir bölgeden sonra akım çok hızlı büyür. Devre analizinde bu davranışı kolaylaştırmak için pratik modeller kullanırız. Silisyum diyot için iletimde yaklaşık 0,7 volt, germanyum diyot için yaklaşık 0,3 volt kabul edilir. Burada V alt D yaklaşık 0,7 volt dediğimizde bunun her durumda sabit bir değer olmadığını vurgulamalıyız. Akım artarsa gerilim de bir miktar değişir. Sıcaklık artarsa ileri yön gerilimi düşer. Diyotun üretim teknolojisi de bu değeri etkiler. Sağdaki sadeleştirilmiş çizim karakteristiğin ileri bölge, ters bölge ve kırılma tarafını ayırıyor. Peki elimizde bir devre varsa ve diyotun tam eğrisini bilmiyorsak ne yaparız? Cevap uygun, yaklaşık model seçmektir. Şimdi bu modeli sıcaklık, kapasite ve anahtarlama etkileriyle biraz daha gerçekçi hale getirelim. Diyotun pratik davranışını yalnızca 0,7 volt modeliyle açıklamak yeterli değildir. Bu slaytta 3 gerçek etkiyi bir araya getiriyoruz. Sıcaklık, jonksiyon kapasitesi ve ters toparlanma süresi. Önce sıcaklık etkisine bakalım. Silisyum diyotlarda sıcaklık arttıkça ileri yön gerilimi tipik olarak derece başına yaklaşık 2 milivolt azalır. Bunu sözlü olarak şöyle ifade ederiz. Eksi 2 milivolt bölü santigrat derece civarında bir eğilim vardır. Aynı zamanda ters sızıntı akımı sıcaklıkla artar. İkinci etki kapasitanstır. Ters kutuplamada fakirleşmiş bölge genişler ve iki yüklü bölge arasında bir tür kapasite etkisi oluşur. Varaktör diyotlar bu etkiyi bilerek kullanır. Üçüncü etki ters toparlanmadır. Diyot ileri yönde iletimdeyken içinde taşıyıcı depolanır. Diyotu aniden ters yönde zorladığımızda iletim hemen sıfırlanmaz. Ters toparlanma süresi yüksek frekanslı veya anahtarlamalı güç devrelerinde çok kritik hale gelir. Yani gerçek tasarımda diyot sadece akımı tek yönde geçirir cümlesinden ibaret değildir. Şimdi bu gerçek etkilerin üretici veri sayfasında nasıl karşılık bulduğuna bakalım. Bu slaytta üretici veri sayfasına nasıl bakacağımızı görüyoruz. Soldaki örnek veri sayfası diyot seçimi için gereken alanları gösteriyor. İlk önemli parametre V alt F yani ileri yön gerilimidir. Bu değer devrede ne kadar gerilim kaybı ve ne kadar güç kaybı oluşacağını etkiler. İkinci parametre A alt F veya I alt O yani ileri akım sınırıdır. Bu sınırı aşarsak diyot ısınır ve bozulabilir. Üçüncü parametre V alt RRM veya piva yani tekrarlı tepe ters gerilim dayanımıdır. Doğrultucu devrelerde diyot iletimde olmadığı alternansla ters gerilime maruz kalır. Bu nedenle PV seçimi çok önemlidir. I alt ters sızıntı akımıdır. Hassas devrelerde ya da bataryalı sistemlerde bu küçük değer bile önem kazanabilir. T alt R ters toparlanma süresidir. Hızlı, anahtarlama gereken uygulamalarda kritik hale gelir. P alt tot ise toplam güç harcama sınırıdır. Veri sayfası sadece parça hakkında bilgi vermez. Tasarımda güvenli çalışma bölgesini belirler. Şimdi bu parametreleri basit bir seri, diyot devresinde kullanarak devre modeline geçelim. Şimdi diyotun devre analizine geçiyoruz. Solda basit bir kaynak, diyot ve dirençten oluşan seri devre var. Bu tür devrelerde ilk adım diyotun hangi durumda olduğunu tahmin etmektir. Eğer anot katoda göre yeterince pozitifse diyot ileri kutupludur ve iletime geçebilir. Silisyum diyot için pratik hesapta V alt D yaklaşık 0,7 volt kabul edilir. Bundan sonra direnç üzerindeki gerilim V alt R eşittir E eksi V alt D
şeklinde bulunur. Bu ifadeyi sözlü okuyalım. V alt R eşittir kaynak gerilimi S eksi diyot gerilimi V alt D. Akım ise alt D yaklaşık olarak E eksi V alt D bölü R şeklinde hesaplanır. Yani I alt D yaklaşık olarak eşittir. Parantez içinde E eksi V alt D bölü R. Burada yaptığımız şey tam karakteristik eğriyi çözmek değil, pratik bir mühendislik tahmini yapmaktır. Yük hattı fikri de bunu grafik olarak anlatır. Kaynak ve direnç bize mümkün akım gerilim çiftlerini verir. Diyot karakteristiği ile kesiştiği nokta çalışma noktasıdır. Yani Q noktasıdır. Şimdi bu devre modelinin en yaygın uygulaması olan doğrultuculara geçiyoruz. Doğrultma, diyotun en klasik uygulamasıdır. Burada AC gerilimin DC'ye dönüştürülmesi sürecinin sadece ilk adımını görüyoruz. Slide'ın üstündeki akış bir güç kaynağında tipik sıralamayı gösteriyor. AC giriş, doğrultucu, filtre, regülatör ve yük. Doğrultucu aşamasında amaç, giriş sinyalinin polaritesi değişse bile yük üzerindeki akım yönünü tek yönde tutmaktır. Yarım dalga doğrultucuda yalnızca bir diyot kullanılır ve girişin sadece bir alternansı yüke aktarılır. Bu yapı basittir ama verimsizdir ve dalgalanması büyüktür. Tam dalga doğrultucuda ise iki alternans da kullanılır. Bu, orta uçlu transformatörle 2 diyot kullanılarak yapılabilir veya köprü doğrultucu ile 4 diyot kullanılarak gerçekleştirilebilir. Alttaki görsel köprü doğrultucunun temel fikrini gösteriyor. Girişin hangi alternansta olduğuna göre farklı diyot çifti iletime geçer fakat yük üzerindeki gerilim polaritesi değişmez. Burada öğrencilere şu soruyu sorabiliriz. Doğrultulmuş çıkış gerçekten DC midir? Cevap tam sabit DC değildir. Darbeli DC'dir. Şimdi yarım dalga ve tam dalga gerilim ortalamalarını karşılaştıralım. Bu slaytta yarım dalga ve tam dalga doğrultma arasındaki temel farkı sayısal olarak görüyoruz. Yarım dalga doğrultucuda ideal ortalama çıkış gerilimi V alt DC eşittir 0,318 çarpı V alt ME şeklinde ifade edilir. Bunu sözlü okuyalım. V alt DC eşittir 0,318 çarpı V alt ME. Burada V alt ohm giriş sinyalinin tepe değeridir. Tam dalga doğrultucuda ise iki alternansta kullanıldığı için ideal ortalama V alt D eşittir 0,636 çarpı V alt M olur. Yani V alt D'si eşittir 0,636 çarpı V alt M. Bu değer yaklaşık 2 kat daha büyüktür. Tam dalga doğrultmanın başka bir avantajı da dalgalanma frekansının 2 katına çıkmasıdır. Örneğin 50 Hz, girişte doğrultulmuş dalgalanma 100 Hz olur. Bu da filtrelemeyi kolaylaştırır. Fakat gerçek diyotlarda ileri gerilim düşümü vardır. Köprü, doğrultucuda her iletim yolunda 2 diyot bulunduğu için yaklaşık 2 çarpı V alt D kadar kayıp oluşur. Şimdi bu darbeli DC'yi daha düzgün hale getiren filtre kapasitörünü inceleyelim. Doğrultucudan çıkan gerilim tek yönlüdür ama hala dalgalıdır. Bu dalgalanmaya ripple diyoruz. Soldaki görselde filtrelenmiş doğrultucu çıkışında tepe değer, ortalama DC seviye ve tepe tepe dalgalanma gösteriliyor. Sağdaki görselde kapasite değeri arttığında dalgalanmanın nasıl azaldığını görüyoruz. Kapasitörün çalışma mantığı oldukça sezgiseldir. Giriş gerilimi tepeye yaklaşırken diyot iletime geçer ve kapasitör şarj olur. Giriş gerilimi tekrar düşmeye başladığında diyot kesime gider. Bu sırada kapasitör yükü besler ve yavaşça deşarj olur. Bu yüzden çıkış gerilimi sıfıra düşmek yerine tepeye yakın seviyede tutulur. Ripple faktörü R eşittir V alt R parantez içinde RMS bölü V alt DC şeklinde ifade edilir. Bunu sözlü söyleyelim. R eşittir V alt R RMS değeri bölü V alt DC. Kapasitörü büyütmek ripple değerini düşürür fakat başlangıç akımı ve tepe şarj akımları artabilir. Bu da diyotun sürge akımı ve transformatör sınırları açısından önemlidir. Şimdi diyotun yalnızca güç kaynağında değil, işaret şekillendirme devrelerinde nasıl kullanıldığını görelim. Kırpıcı devrelerde amaç, giriş işaretinin belirli bir kısmını çıkışa aktarmamaktır. Solda seri kırpıcı örneklerini, sağda paralel kırpıcı örneklerini görüyoruz. Seri kırpıcıda diyot yükle seri konumdadır. Diyot, ileri kutuplandığında işaret yüke geçer, ters kutuplandığında ise çıkış kesilir. Paralel kırpıcıda diyot yükle paralel bir yol oluşturur. Diyot iletime geçtiğinde işaretin belirli kısmını kısa devreye yakın bir yoldan bastırır ve çıkışta kırpılmış bir dalga şekli görülür. Eğer devreye DC kaynak eklenirse kırpma seviyesi 0 volta bağlı kalmaz. Örneğin artı 5 volt veya eksi 3 volt gibi istenen bir seviyede kırpma yapılabilir. Burada uygulama açısından iki temel amaç vardır.
Birincisi işaret şekillendirme, ikincisi devre koruması. Giriş sinyali belirli bir sınırı aşarsa sonraki kat zarar görebilir. Kırpıcı bu tepe değerleri sınırlayabilir. Peki kırpıcı dalga şeklini bozar mı? Evet, çünkü işaretin bir kısmını bilinçli olarak keser. Şimdi dalga şeklini kesmeden DC seviyesini kaydıran kenetleyicilere ve ardından gerilim katlayıcılara geçelim. Kenetleyici ve gerilim katlayıcı devreler diyot ile kapasitörün birlikte çalışmasına iyi örnektir. Kenetleyici devre, bir EIZ işareti belirli bir DC seviyeye taşır. İdeal durumda işaretin tepe değeri aynı kalır. Fakat tamamı yukarı veya aşağı kayar. Bu nedenle kenetleyici, kırpıcıdan farklıdır. Kırpıcı işaretin bir kısmını keserken kenetleyici işaretin referans seviyesini değiştirir. Ortadaki görselde gerilim, ikileyici fikrini görüyoruz. Bir alternansta bir kapasitör tepe değere şarj olur. Diğer alternansta bu gerilim giriş gerilimiyle seri etki yaparak ikinci kapasitörde daha yüksek bir gerilim oluşturabilir. İdeal ikileyici için V alt out yaklaşık 2 çarpı V alt M şeklinde yazılır. Sözlü olarak V alt out yaklaşık olarak eşittir 2 çarpı V alt M deriz. Fakat pratikte diyot gerilim düşümleri, yük akımı ve kapasitörün deşarjı nedeniyle çıkış daha düşük olur. Gerilim üçleyici ve dörtleyici yapılarda aynı mantık kademeli olarak devam eder. Şimdi ters kırılma bölgesini bilinçli ve güvenli biçimde kullanan Zener diyota geçelim. Zener diyot, ters yönde kırılma bölgesini kontrollü olarak kullanan özel bir diyottur. Soldaki karakteristikte ters yönde belirli bir gerilimden sonra akımın hızla arttığını, fakat gerilimin Zener gerilimi çevresinde tutulduğunu görüyoruz. Normal doğrultucu diyotta bu bölge çoğunlukla kaçınılması gereken bir durumdur. Çünkü aşırı akım diyotu bozabilir. Zener diyotta ise yapı bu bölge için tasarlanır. Ortadaki basit regülatör devresinde Zener diyot yüke paralel bağlanmıştır. Giriş gerilimi veya yük akımı değişse bile Zener yeterli akım aralığında kalıyorsa yük üzerindeki gerilim yaklaşık V alt Z değerinde tutulur. Burada seri direnç çok önemlidir. Direnç olmazsa Zener üzerinden aşırı akım akar ve güç kaybı diyotu tahrip edebilir. Sağdaki örnek, zenerlerin işaret kırpma amacıyla kullanılabileceğini gösterir. İki zener ters yönlü düzenlenirse hem pozitif hem negatif tepe değerleri sınırlandırılabilir. Şimdi bu mantığı daha geniş bir çerçeveye taşıyıp diyotların koruma uygulamalarını konuşalım. Diyotların önemli bir kullanım alanı korumadır. Soldaki örnekte indüktif bir yüke paralel bağlanan diyot mantığını görüyoruz. Röle bobini, motor sargısı veya benzeri indüktif yüklerde akım aniden kesildiğinde bobin enerjisini boşaltmak ister ve yüksek gerilim darbesi oluşturabilir. Flyback. Diyot bu enerji için güvenli bir yol sağlar ve anahtarlama elemanını korur. Ortadaki yüksek gerilim diyotu fikri ters yönde dayanımın neden önemli olduğunu gösterir. Doğrultucu devrelerde diyot bazı anlarda iletimde değildir ve büyük ters gerilimi bloke etmek zorundadır. Bu yüzden PIV veya V, alt, R, M değeri tasarımda mutlaka kontrol edilir. Sağdaki multimetre görseli de pratik test yaklaşımını hatırlatır. Sağlam bir diyot doğru yönde yaklaşık bir ileri düşüm gösterir, ters yönde ise açık devre gibi davranmalıdır. Geçici gerilim, bastırıcı diyotlar yani TVS diyotlar kısa süreli gerilim darbelerini sınırlamak için kullanılır. Bu tür seçimlerde normal çalışma koşulundan çok arıza ve darbe koşulunu düşünmek gerekir. Şimdi özel diyot ailelerini sistematik olarak sınıflandıralım. Bu slaytta diyot ailesinin yalnızca doğrultucu diyottan ibaret olmadığını görüyoruz. Schottky diyot, klasik PN jonksiyonu yerine metal yarı iletken temasına dayanır. Bu sayede düşük ileri gerilim düşümü ve hızlı anahtarlama sağlar. Ancak genellikle ters sızıntı ve gerilim dayanımı açısından dikkat ister. Varaktör, diyot ters kutuplamada değişen jonksiyon kapasitesini kullanır. Özellikle ayarlı, RF devrelerinde ve osilatörlerde önemlidir. Tünel diyot çok yoğun katkılanmış p-yan yapıya sahiptir ve negatif direnç bölgesiyle osilatör ya da mikrodalga uygulamalarında tarihsel olarak kullanılmıştır. Pin, diyotun geniş intrinzik bölgesi vardır. RF anahtarlama, zayıflatıcılar ve fotodetektörlerde karşımıza çıkar. TVS diyotlar geçici gerilim darbelerini bastırmak için kullanılır. Güç diyotları ise büyük jonksiyon alanı ve uygun ısıl yapı sayesinde yüksek akım taşıyabilir. Buradaki ortak fikir şudur: temel fizik aynı kalır. Fakat üretim yapısı belirli bir etkiyi güçlendirmek için optimize edilir. Şimdi optoelektronik diyotlara yani ışıkla etkileşen diyotlara özel olarak bakalım. Optoelektronik diyotlarda p-n jonksiyonu elektrik ve ışık arasında dönüşüm yapar. LED,
yani ışık yayan diyot, ileri kutuplamada elektron ve oyukların yeniden birleşmesi sırasında enerjinin foton olarak açığa çıkması prensibine dayanır. Silisyum ve germanyum görünür ışık üretimi için uygun değildir. Bu nedenle LED'lerde genellikle galyum arsenit, fosfit, galyum fosfit veya benzeri bileşik yarı iletkenler kullanılır. Fotodiyot ise ters kutuplamada çalıştırılır ve üzerine düşen ışığın oluşturduğu taşıyıcıları akıma dönüştürür. Bu, ışık ölçümü, optik haberleşme ve sensör uygulamaları için temeldir. Lazer diyot daha özel bir optoelektronik yapıdır. Uyarılmış yayılım ile dar bantlı ve yönlü ışık üretir. Slayttaki 7 parçalı gösterge, LED'lerin sayısal bilgi gösteriminde nasıl kullanıldığını hatırlatıyor. Optokuplör fikrinde ise LED'e ve ışığa duyarlı eleman aynı pakette yer alır. Elektriksel izolasyon korunurken bilgi ışıkla aktarılır. Bu noktada diyotun yalnızca akımı tek yönde geçirmekle sınırlı olmadığını net biçimde görüyoruz. Şimdi dersin daha pratik tarafına, diyot testine geçelim. Diyot testinde en temel yaklaşım iki yönlü karşılaştırmadır. Multimetrenin diyot test kademesi kullanılır. Soldaki görselde doğru yönde yapılan ölçümde kırmızı prob anot tarafına, siyah prob katot tarafına bağlanmıştır. Sağlam bir silisyum diyot, genellikle 0,6 ile 0,8 volt arasında bir ileri gerilim düşümü gösterir. Bu değer tam olarak 0,7 olmak zorunda değildir. Diyot tipine ve ölçüm akımına bağlı olarak değişir. Sağdaki testte problar yer değiştirmiştir. Bu kez diyot ters kutuplandığı için çoğu multimetrede açık, devre veya OL okunmalıdır. Eğer her iki yönde de çok düşük değer okunuyorsa, diyot kısa devre olmuş olabilir. Eğer her iki yönde de OL okunuyorsa, diyot açık devre arızalı olabilir veya ölçüm kademesi yanlış olabilir. LED, Zener veya Schottky gibi özel diyotlarda ölçüm değerlerinin farklı olabileceğini de hatırlatmak gerekir. Yani kısacası karakteristik eğride gördüğümüz ileri ve ters davranışı laboratuvarda iki probla kontrol edebiliyoruz. Şimdi öğrendiklerimizi bir seçim örneğine dönüştürelim. Bu slaytta öğrendiklerimizi küçük bir DC güç kaynağı seçimine uyguluyoruz. Üstteki akışta yine ACE giriş, doğrultucu, filtre, regülatör ve yük zincirini görüyoruz. Diyot seçimi yaparken ilk soru akım sınırıdır. Yük akımı ne kadar? Diyotun ortalama ileri akım değeri bu akımı güvenli payla taşıyabiliyor mu? İkinci soru ters gerilim dayanımıdır ve alt, RRM veya pive değeri, diyotun bloke edeceği en kötü ters tepe geriliminden büyük olmalıdır. Üçüncü soru güç kaybıdır. Yaklaşık güç kaybı P eşittir V alt F çarpı I alt F şeklinde düşünülebilir. Yani P eşittir ileri gerilim düşümü çarpı ileri akım. Dördüncü soru hızdır. 50 ya da 60 Hz doğrultma için standart bir N400X ailesi uygun olabilir. Anahtarlamalı güç kaynaklarında hızlı veya Schottky diyot gerekebilir. Beşinci soru filtre etkisidir. Büyük kapasitör, ortalama akım küçük olsa bile diyottan kısa süreli yüksek şarj akımları geçirebilir. Bu nedenle IE, alt F, SM yani darbe akımı sınırı da önemlidir. Bu örnek bize diyot seçiminin tek parametreli bir karar olmadığını gösteriyor. Şimdi son bölümde ana fikirleri toparlayalım. Bu slide dersin sentez noktasıdır. En soldaki fikir bariyer kontrolüdür. PN jonksiyonunda fakirleşmiş bölge ve bariyer potansiyeli vardır. Dış gerilim bu bariyeri ya azaltır ya da artırır. Bu da ikinci fikre yani yönlülüğe götürür. İleri kutuplamada akım kolayca yakar, ters kutuplamada büyük ölçüde engellenir. Üçüncü fikir doğrusal olmayan akım gerilim davranışıdır. Diyot bir direnç gibi davranmaz. Bu yüzden pratik modeller kullanırız. Dördüncü fikir enerji ve yük depolanmasıdır. Kapasite ve ters toparlanma gibi etkiler özellikle hızlı devrelerde önemlidir. Beşinci fikir uygulama uyumudur. Aynı temel yapı doğrultma, regülasyon, koruma, ışık üretimi veya algılama gibi çok farklı görevlerde kullanılabilir. Alttaki küçük görsellerde bu bağlantıyı özetliyor. Sembol, karakteristik eğri ve köprü doğrultucu. Dersi toparlarken 6 ana çıkarımı vurgulayalım. Birincisi, diyot iki uçlu bir PN jonksiyonu elemanıdır ve davranışı fakirleşmiş bölge bariyerinden kaynaklanır. İkincisi, ileri kutuplama bu bariyeri azaltır ve taşıyıcı enjeksiyonunu mümkün kılar. Ters kutuplama ise bariyeri büyütür ve normal koşullarda sadece küçük sızıntı akımı bırakır. Üçüncüsü, 0,7 volt kuralı kesin bir sabit değil, pratik bir modeldir.
Bu model devre hesabında çok işe yarar ama akım, sıcaklık ve diyot tipine bağlı olarak değişebileceğini unutmamak gerekir. Dördüncüsü, doğrultucular AC'yi tek yönlü darbeli DC'ye dönüştürür, kararlı DC için filtreleme ve regülasyon gerekir. Beşincisi, özel diyotlar aynı fiziksel ilkeleri farklı bir uygulamaya optimize eder. Zener kırılma bölgesini, varaktör kapasite etkisini, LED ışık yayımını, fotodiyot ışık algılamayı, Schottky ise düşük gerilim ve hızlı anahtarlamayı kullanır. Altıncı ve en pratik çıkarım şudur. Gerçek tasarımda veri sayfası limitleri belirleyicidir. Bu ders, gelecek hafta göreceğimiz BJT konusuna doğrudan zemin hazırlar. Çünkü BJT'de PN jonksiyonlarının kontrollü birleşimidir. Katılımınız için teşekkürler. Sonraki derste görüşmek üzere.